Selam canlar, nasılsınız? Astro Funda YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün Ağustos ayında gökyüzünde bizi neler bekliyor? İsterseniz genel bir bakış yapalım. Ağustos ayı hangi göksel olayla başlayıp hangi göksel olayla bitecek ve daha sonrasında açmış olduğum harita 4 Ağustos e, Merkür'ün Başak Burcu'ndaki seyahatiyle ilgili burçlara göre astrolojik yorumunu yapacağım. Öncelikle 2 Ağustos'ta Uranüs'le Mars'ın Boğa Burcu'nda Kat'la kavuşumuyla Ağustos ayına başlıyoruz. Akabinde e, tabii bu kavuşumun ilk önce bu kavuşumun bize neler getireceğini anlatayım. Mars biliyorsunuz yıkım enerjisi var. Uranüs'te ani gelişen gelişmeler ve buradaki kadın da bizim gitmemiz gereken yeri, öğrenmemiz gereken olguları anlattığı için bize diyor ki gideceğin yön veya gideceğin yol, gidebileceğin doğrultuda ani yıkıcı değişimler olabilir. Eğer sen bunları düzgün bir şekilde devam ettirebilirsen bir yol ve o yoldan çıkmazsan, sapmalar yapmazsan, çeldiricilere eğer ki uymazsan sen bu yolda düzgün bir şekilde devam edeceksin diyor. Ama dünya açısından baktığımız zaman bu o kadar kolay olmasa gerek diyelim. Çünkü Mars zaten yıkım, yangınları anlatıyor. Uranüs ani şeyleri anlatıyor. Genelde Mars'la Uranüs'ün kavuşumu bize der ki yıkım, kaza, e, şiddetli yangınlar, patlamalar, ani gelişen olaylar verebilir demekte. Peki 4 Ağustos ile 26 Ağustos arasında haritasını açtığım Merkür'ün Başak Burcu'ndaki seyahati diyor ki bize burada tabii Regulus de var. Dört kraliyet yıldızından bir tanesi. Bize Regulus ne anlatmakta? İlk önce onu bir ayrımını yapalım isterseniz. Burada Regulus bize diyor ki aslında Regulus aslan tacı demek. Arapçada buna aslanın kalbi diyorlar bu Regulus'a. Normalde Başak'ın 0 dereceye 7 dakikasıyla Aslan Burcu'nun 29 dereceleri arasında seyredi. 2020 yılında e, Başak Burcu'na geçmiş bulunmakta. Ve bu da demek oluyor ki ve aynı zamanda 2,30 orb aralığında, 2 derece 30 dakika orb aralığında bu. Mars ve Jüpiter büyüğümüze göre Mars ve Jüpiter, diğer büyüğümüze göre de Mars karakterinde bir e, bu kraliyet yıldızı Regulus. E, Ve eskiden böyle önemli şeylere savaş adamlarına, asker adamlarına, idari güçteki insanları atfedilen becerileri anlatıyor Regulus. Ve biliyorsunuz ki denizciler içinde bu şey demiş, yani eskiden bu yıldız gözüktüğü zaman, bu kraliyet yıldızı gözüktüğü zaman krallıklarda gemi kazalarının olduğuna inanılırmış. Tabii ben bunları birkaç kaynaktan okuyarak sizlere ve aklımda kalanlarla beraber harmanlayarak bu bilgiyi aktarmak istiyorum. Peki Regulus bize Merkür'ün de kavuşmasında ne verir dersiniz? Bize böyle güzel konuşma, kazanç, şairlik, yazarlık ama tabii gölge yönüne düşünmek gerekiyor. Daha sonrasında Regulus biliyorsunuz verdiğini fazlasıyla alabilme kudretine sahip bir kraliyet yıldızı. Kuzey yıldızı da denilerek, kuzey yıldızı da denilmekte kendisine ve aslında kuzeyin muhafızı denmekte yıldızı diyorum. Kuzeyin muhafızı denmekte ve aynı zamanda da en şanslı yıldızlardan olarak da atfedilmektedir kendisi. Peki biz konumuza dönecek olursak biz ne demiştik? 4 Ağustos 26 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'nda ne yapar dedik? Merküryen konularla Başak konularına bir harman yapmak istersek takıntıya düşmeden hizmet, zihin çalıştırması, iletişimle ilgili konular, eğitimle ilgili konular, yollarla ilgili, seyahatlerle ilgili konularla ilgili gelişmeler olabilir. Ama yalnız burada tek dediğim gibi çeldirici
takıntıya düşmemek, şeyi olarak böyle içinde böyle çok acayip ve yoğun çalışarak büyük resmi görememek bizi galebe çalabilir bu konularda. Gelelim bir sonraki göksel olayımıza. 11 Ağustos'tan 5 Eylül'e kadar Venüs'ün Aslan Burcu'nda seyahati var. Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki seyahatinde bize ne yapar biliyorsunuz? Venüs e, ikili ilişkiler, güzel sanatlar, özbenliğimiz. Aslan ne? Daha çok görünür kişiliğimiz. Burada görünebilmek için, daha atak olabilmek için, İlişkilerde belki kendimizi göstermek, ikili ilişkilerimizde daha kalıtsal başarılar elde edebilmek için bir takım girişimlerin olacağı zaman olabilir. Ama burada en büyük problem Aslan Burcu'nun kibri var biliyorsunuz. Aslan Burcu'nun kibrine düşmemek diyebilirim. Arkasından 12 Ağustos'ta bir dolunay var. Kova burcunda olan bir dolunay var. Bu dolunayın etkisi de ise aynı zamanda Satürnyen bir dolunay bu. Niye diyeceksiniz? Çünkü Satürn tarafından desteklenmekte. Satürn de biliyorsunuz ki retro. Bu da demek oluyor ki Satürn biliyorsunuz sınır koyma, düzenle alakalı bir konu. Büyüklerimizle alakalı büyük. Burada siz değişime engel olmaya çalışıyorsunuz kendinizce. Kova çünkü aktif bir enerji sergiliyor. Satürn de aktif bir enerji. Evet, kovanın olması gereken bir yerde gibi gözükse de retro olması sebebiyle düzen kuramama, düzen kurmak için atağa geçememe, engellerine, işte içsel korkularına, koltuktan kalkacak enerjiyi bulamama, nasılsa olmayacak, ters gidecek diye kendine engel olma enerjisi sarf ediyor olabilir, olma olasılığı olacak bu dönem içerisinde. Peki daha sonrasında hangi göksel olay var derseniz 20 Ağustos'ta Mars'ın İkizler Burcu'na geçişi var ve ta 25 Mart 2023'e kadar uzun bir süre burada seyahatine devam edecek. Ee, Peki bu dönem içerisinde ne olacak dersiniz Mars'ın İkizler Burcu'ndaki seyahatinde? Daha çok iletişimle ilgili olaylar. Şimdi Mars'ın aniliği var ya, yıkıcılığı. İkizler Burcu'na ilişkin, şimdi eğer biz gölge yön iletişim krizlerine düşmezsek saldırgan bir iletişim veya işte istediğimizi kopartacağımız bir enerji, iletişim sergileyebiliriz bu dönem içerisinde. Ayın son olayı ise 27 Ağustos'ta gerçekleşecek Başak Yeni Ayı. Bu da Başak Yeni Ayı bize diyor ki, Başak biliyorsunuz çalışmayla alakalı. Bizim 6. evimizle alakalı, rutin işlerimizle alakalı. Bu da demek oluyor ki artık rutinine geri dön. Artık çalış mesajını burada alıyoruz diyebiliriz. Peki gelelim konumuza. 4 Ağustos Merkür'ün Başak Burcu'nu 12 burç ve yükselenleriyle beraber ele alalım. Öncelikle şuradan kalemimi çıkartmadıysam kalemimi çıkartayım. İlk önce Koç burcu, şöyle yükselen koçlarla başlayalım. Koç burcu Merkür'ün Başak burcuna geçmesiyle beraber sizin 6. ev konularınız aktive olacak. 6. ev konularınızda demek oluyor ki rutin işleriniz, e, altınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınız, ve bununla ilgili konularla ilgili bazı sıkıntılar, bazı sorunları çözeceksiniz. Bir şekilde hep bir uğraş, hep bir problem çözme, hep olanı düzeltme ile ilgili bazı girişimleriniz, sorunlarınız olacak. Olayları büyümeden çözmekte fayda var. Biliyorsunuz Jüpiter burada station, aynı zamanda Chiron da bu ev içerisinde seyahat etmekte. Peki Venüs'ün Merkür'ün Başak Burcu'nda seyahatine boğa ve yükselen boğaları neler beklemekte? Biliyorsunuz ki Mars, Uranüs ve Kat da burada. Bu da demek oluyor ki Boğa Burcu'nun 5. ev konularına ilgili bazı ani değişimleri, gelişimleri, ani değişimler ve yıkıcı enerjiler söz konusu. 5. ev konuları ne derseniz, ikili ilişkiler, çocuklarla ilgili olaylar, şans oyunları, güzel sanatlarımız, hobilerimiz, bu konularda bazı sıkıntılarımız olabilir. Ne olabilir? Çocuklarımızla iletişim kazaları olabilir. Yeni bir ilişkiye başlayabiliriz veya yeni bir ilişkimiz bitebilir. Ani gelişen, olumlu ya da olumsuz olaylara maruz kalabiliriz bu dönem içerisinde. Gelelim İkizler Burcu ve yükselen İkizler Burcu'na.
Sizin dördüncü ev konularınız işlemekte. Yani evinizle ilgili, hanenizle ilgili, belki bir taşınma, belki ev alma, ev değişikliği, annenizin babanızın size destek olması veya anneyle ilgili, babayla ilgili problemlerin çözümüyle ilgili bir dönem geçiriyor olabilirsiniz. Gelelim Yengeç burcuna ve yükselen yengeçlere. Biraz sakinleyerek yavaş yavaş söylemekte fayda var. Ben biraz hızlı konuşuyorum. Umarım ki beni takip edebiliyorsunuzdur. Lütfen yorumlarınızı chat'e yazmayı unutmayın. Her geçen gün kendimi daha da yenileyerek sizler için daha da güzel yorumlar yapmaya çalışacağım. Gelelim şimdi yengeç ve yükselen yengeçlere. Sizin üçüncü ev konularınız aktivite. Yani bu da demek oluyor ki eğitim, yakın akrabalar, kardeşler, e, e, iletişim, seyahatler, araba kullanma, araba ile ilgili şeyler. Belki bu dönem içerisinde arabanızı değiştirebilirsiniz. Güzel size yakışacak bir araba alacak olabilirsiniz. Veya bu konularda ilgili değişimleriniz, dönüşümleriniz olabilir. Seyahat planlarınız olabilir. Kendinizle ilgili önemli yeni değişimle ilgili yani yüzünüzün, cildinizin değişimiyle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz diyebiliriz. Gelelim şimdi aslan burçları ve yükselen aslan burçları. Sizin eviniz güneşiniz sizin sevdiğiniz, sizin konforu olduğunuz yerde. Bu da demek oluyor ki ışığımız yani güneşimiz sizin sevdiğiniz konumda. Bu da demek oluyor ki ve para hanesinde. Bu da size neyi çalıştırıyor? Para. Para ile ilgili olguların size 4 Ağustos'un itibaren daha öncesinde başlayan süreçte hala akmaya devam ettiği yatırım danışmanı ile beraber çalışırsanız paranıza para katabileceğinizi veya problemli olaylar söz konusu olduğunda kayıplarınızın azalabileceği konusunda yatırım uzmanına danışmanız gerektiği konusunda bize tiyolar vermekte diyebiliriz. Gelelim şimdi Başak Burcu'na ve yükselen Başak. Zaten söylemiştim yöneticisi ve yücelimi kendi içerisinde yer alan bu birinci evimizde bizim temel motivasyonumuzu anlatıyor. Demek ki iletişimle ilgili temel motivasyonlarımızda takıntıya düşmezsek, seyahatlerimizde eğer karar verebilirsek, eğitimle ilgili konularda eğer yine takılmazsak güzel gelişmeler bizi beklemekte sevgili Başak burçları ve yükselen Başaklar. Gelelim terazi burçlarına. Terazi burçları sizin 12. evinizde Merkür'ün Başak Burcu'na yerleşim. Bu da demek oluyor ki arkanızdaki gizli düşmanlara dikkat edin. Belki siz fazla hisli davranıyorsunuz ve ayın burada olmasıyla belki arkanızda neler döndüğünü anlayamıyor olabilirsiniz. Biraz belki uykuya bağımlılık, ilaca bağımlılık, alkole bağımlılık, ne bileyim böyle başka aklınıza gelebilecek şeylere bağlılık, birine bağlılık, bağımlılıklarınızdan kopmalısınız diyebiliriz. Aynı zamanda kapalı yerde kalma, belki fobileriniz vardır. Bu fobilerinizi aşma konusunda kendinize dikkat edebilirsiniz. Veya görmediğiniz, bilmediğiniz başka ülkelere gidişiniz söz konusu. Ve aynı zamanda kapalı yerleri simgeliyor. Veya bir residence'da çalışıyorsunuz. Yani böyle büyük kapalı yüksek binalarda çalışan bir bireyseniz oradaki gizli düşmanlarınıza dikkat edin diyor aynı zamanda size terazi burçları yükselen teraziler. Çünkü ortaklı işlerde belki gizli düşmanlarınız arkanızdan iş çeviriyor. Biraz iç sesini dinle, gözünü aç diyor. Gönül gözünü ve kulağını tamamıyla aç diyor. Akrep ve yükselen akrepler. 4 Ağustos Merkür'ün Başak Burcu'ndaki seyahati sizin 11. evinize yani topluma kendinizi gösterdiğiniz yerde. Bakın siz bu toplumda kendinizi nasıl göstereceğinizi biliyorsunuz ama kendinizi göstermeye çekiniyorsunuz. Diyor ki size tekrar bir bak bakalım. Arkadaşlarına kendini nasıl gösterebileceğini bir sor. Bir kendini ifade et. Bir göster. Bak sende her türlü yetenek, donanım var. Yakın çevren de sana destek verecek. Biraz bir bak bakalım. Sen ne istiyorsun? Fikirlerin ne? İletişimini o yönde kaydır. Fikirlerin ne taraftaysa sen iletişimini o yöne kaydır ve kendini göster, ışığını parlat diyor size akrep burçları ve yükselen akrep burçları. Gelelim yay burçları ve yükselen yaylar. Sizin 10. evinizde Merkür'ün Başak Burcu'na seyahati. Bu da demek oluyor ki kariyer alanında size bazı iş olanakları, şans olanakları söz konusu.
Bakın bir tane ateş üçgeni var burada. Yani kariyeriniz için siz çok uğraş vermişsiniz. Merkür'ün Başak Burcu ile seyahatiyle beraber. Sonuçta bakın şöyle. Ay, çok kötü oldu ama Merkür'ün seyahatiyle beraber sizin bu konuda etkin bir şekilde kariyerinizle ilgili bir çıkışınız söz konusu olabilir. Şansınızın yaver gittiği bir ay sizi beklemekte diyebiliriz sevgili yay burçları ve yükselen yaylar sizin için. Peki gelelim şimdi hangi burca geldik? Hemen şuraya geldik. Oğlak burcuna. Evet. Fifth house. The fifth house is about Kalem açacağım, kalemi bulacağım diye neleri yaptım bilmiyorumdu. Evet. Kalemi bulamadık. Evet bulduk. Oğlak burçları, yükselen oğlak burçları. Bakın burada bir Plüto var. Plüto değişim dönüşüm. Siz neyi değiştirmek, dönüştürmek istiyorsunuz da yapamıyorsunuz? İşte bu soruyu kendinize soracağınız dönem. Hukuki süreçlerinizin belki bir değişim, hukuki süreçleriyle ilgili problemler olabilir. Yüksek eğitimle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Sınırlarınızı aşmak isteyip de aşamıyor olabilirsiniz. Size diyor ki yeniden bir bakış açısı yarat. Bir değişim dönüşüm geçirmen gerekiyor. Yoksa olduğun yerde sayacaksın diye size 9. ev konularında uyarı gelmekte sevgili oğlak burçları ve yükselen oğlak burçları. Gelelim kova burçları ve yükselen kova burçları. Bakın burada Satürn var. Satürn aynı zamanda retro. Bu da demek oluyor ki size ortaklarınızla yatırımlarda, kredi kullanmada, borçlarınızı yatırmada, evdeki bütçeyle dışarıdaki bütçeyi dengeleyememe, bunun içinde bir girişimde bulunamama veya bulunduğunuz bu girişimlerde hep yaşanmışlıklar hareket ettiğiniz için hep geriye sarma söz konusu. Size diyor ki riskten uzak dur, ortaklarına dikkat et ve aynı zamanda burası biliyorsunuz ki ikili ilişkilerdeki hastalıkları da temsil ettiği için ikili ilişkilerdeki hastalıklara da dikkat et diye size uyarı vermekte. Gelelim balık burçları ve yükselen balık burçları. Sizin bu 7. evinizde yani ikili ilişkilerinizde, e, aşk hayatınızda, biz olgusunda ve sözleşmeler, ortaklar, ilişkiler evinizde. Bakın burada bir Neptün var. Bu Neptün arkanızdan açık düşmanlarınızın oyunları olabilir ve siz de bu oyunlara kanıyor olabilirsiniz. Dikkat edin diyor. Gözünüzü açın diyor burada. Siz bu oyunlara kanmayın diyor. Ve aynı zamanda burada diyor ki ortaklı işler, ikili ilişkilerde bazı sizin için umut verici gelişmeler söz konusu olabilir. Bu gelişmelere dikkat et ve kendini geliştirmek için, yeniliklere açık olmak için biraz ortaklarına güvenmeye çalış diye size bilgi vermek de aynı zamanda ve aynı zamanda da diyor ki açık düşmanları gizli düşman olmadan çöz, ona göre yoluna devam et diyor. Evet, genel olarak Ağustos ayına bir bakış gerçekleştik. 2 Ağustos'tan yani 1 Ağustos'tan başlayarak 31 Ağustos'a kadar çok spesifik olayları, neleri, Merkür'ün Başak Burcu'ndaki seyahatini, Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki seyahatini, Mars'ın İkizler Burcu'ndaki seyahatini, bir yeni ay ve bir dolunayı, Kova dolunayını ve Başak yeni ayını hep beraber anlamaya çalıştık. Size de aynı zaman 4 Ağustos'ta gerçekleşecek Merkür'ün Başak'taki seyahatiyle ilgili 12 burcun yükselenleriyle beraber yorumunu yapmaya çalıştım. Umarım ki keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir ve lütfen chat kısmına bir şekilde yorum getirirseniz, bir emoji bırakırsanız beni motive etmiş olursunuz ve emeğimin karşılığında vermiş olursunuz. Alma verme dengesi için lütfen yorumlarınızı benden esirgemeyin diyorum. Sevgiyle kalın, benle kalın, mutlu kalın. Umarım her şey güzel olur. Gökyüzü de rehberimiz olsun efendim. Herkesi sevgiyle selamlıyorum.